Merhabalar arkadaşlar, yine geldim, ben geldim, Ozan Kurzbay, aynen. Achtung, arkadaşlar önümüzdeki hafta için başlıyoruz, hemen başlıyoruz. Solar Fire'ları çıkaralım, hemen. Evet, burada arkadaşlar Solar Fire'da hemen biraz daha sola alalım ki ben de görünebileyim. Hatta biraz daha sağa kayarsam hiç sıkıntı çıkmayacak, çok daha güzel olacak. Arkadaşlar, önümüzdeki haftanın data analizleri hep beraber yapacağız. Çünkü şimdi veri analizlerini nasıl gerçekleşecek diye önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta pazartesi günü itibaren bunu ele alacağız. Öncelikle sizden ricam bol bol like ve bol bol yorum bırakmanız ve profesyonel harita analizi isteyen kurtpay76@gmail.com açıklamalar kısmında var. Herkesin her dilde bırakıyorum. Tarafıma mail atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mayday. Şimdilik başlıyoruz arkadaşlar. Aha da burada. Şu anda ayın 7'si. Ay Akrep Burcu 4 dereceye girmiş bulunmakta. Çok güzel bir ay düğümü açısı var. Yani ne yapmak istediğinizi, ne yöne doğru yaşam tarzınızı döndürmek isteyeceğinize dair bütün data verileri sezgisel olarak size matematik verisiyle iniyor. Bunu siz nasıl kullanıyorsunuz? O size bağlı. Çünkü bu gezegenler burada döner. İstatistiksel verilerle bunu nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış olan bir şey. Sonuçta bedelini siz ödemek zorundasınız. Böyle. Şimdi 9 Mart Pazartesi günü Ay Akrebin 27 derecesinde sabah saat 7:23'te ve öğlene doğru Ay Yay burcuna doğru geçmeye başlayacak. Hemen saati ilerletelim burada. Yay burcuna doğru geçmeye başlayacak. Hop geç. 12 saat 12 itibariyle Ay Yay burcunda aşağıda görüldüğü gibi ve bu Yay ateş elementi olduğu için ve artı değeri olduğu için astrolojide buna artı değeri denmektedir. Artı değeri. Aynen. Satürn'de Koç gördüğünüz gibi oraya çok güzel bir açı yapıyor. Çünkü Satürn'de artı değer. Venüs de orada. Neptün de orada. Yani çok güzel bir yön değişikliği ve gelişim üstüne kurulu yapılanmalara doğru gidiyoruz. Ve haritada farkındaysanız Jüpiter'in de etkisi, yaratıcı etkisi tam da ay düğümüne doğru gidiyor. Her türlü yaratıcılıkla beraber Yay aşırı bir ateş elementidir. Oradan tıkır tıkır ilerlemeniz gerekiyor. Önümüzdeki haftanın hemen başında. Şimdi oradan devam edersek, farkındaysanız Ay burada aşağıda mouse'la gösteriyorum. Plüton'a doğru gitmeye başlıyor haftanın sonunda. Yani şu andan haftanın başından itibaren Plüton'un mıknatıs enerjisi var. Çünkü Plüton'un taşı mıknatıstır. Yavaş yavaş o mıknatıssal Plüton kriz alanına doğru çekilmeye başlayacağız. Ve bu da Plüton eşittir ölüm, eşittir köklü dönüşüm demektir. Ve bunu eksi güçle yapar Plüton. Çünkü Plüton matematiksel olarak eksi bir güçtür. Haritayı yavaş yavaş ilerletelim. Hangi açı nereye doğru gidecek onu görelim. Bir gün daha atla 10 Mart. Yavaş yavaş ayın kare enerjisi başladı. Yay burcunda. Nereye kare enerjisi başladı? Ay düğümüne. Yani mecbur kalacaksınız dönmeye. Tam bir kare açı. Ve Jüpiter diyor ki sen mecbur kalacaksın ama ben sana dönebileceğin bütün olasılıkları vereceğim zaten. Sen sadece arasından seçimini yap ve ilerle. Önümüzdeki haftanın hemen başında Salı günü. Çarşamba
Ay yay burcunun sonuna geliyor ve Şiron burada yukarıda, Şiron hemen solda mouse'la gösteriyorum. Koç burcunda en zayıf halkadır, en eksi yöndür. En derin, en sağlam korkumuzdur. Nerede? Koç burcunda. Yaşam alanımızda. Diyor ki yay o açıyla, bak ben burada ilerliyorum. Sen bu korkunu yenersen, bu korkunun üstüne kendini geliştirirsen, çok güzel Jüpiter'in sana vermiş olduğu açıyla beraber, şu ay düğümü açısıyla beraber, gerçek düğüm açısıyla beraber çok güzel şeylerin altına imza atabilirsin. Beni iyi kullan ki kullanmak zorundasın. Mayday, mayday. Hemen dönelim, devam edelim. Perşembe gününe Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Oğlak Burcu eksi bir burçtur. Ay ekside olacak. Ve hemen göstereyim. Ay Oğlak'ta hop gergin açı kendi yönetici gezegenine. O da Satürn Koç'ta. Yaşam alanına ilgili mecburi dönüşler gelmeye başlayacak. Ve bunu farkındaysanız ay düğümüyle kavuşum yapan Mars'la beraber yapacak. Bir yandan bu itiş var, Satürn'ün sizi itişi var ve daireyi baz alın, matematiksel olarak, geometri olarak daireyi baz alın. Nasıl bir yön değişikliğine doğru götürüyor sizi harita? Gökyüzü nasıl bir yön değişikliğine doğru götürüyor? Ve Oğlak tamamen matematiktir. Elle tuttuğun, ürettiğin her şeydir. Koç da yaşam alanıdır. Mecburen yön değiştiriyorsun. O açı bunu gösteriyor. Mecburen yön değiştiriyorsun. Ama kendini gerçekleştirmek için yön değiştiriyorsun. Venüs de orada, Neptün de orada. Konfor alanını, aklını, zihnini daha üst bir frekansa getirmek için dönüş yapacaksın. Ve son aşama artık bu. Çünkü neden son aşama? Çünkü ondan sonra Ay Plüton kavuşumunda tık kesiyor her şeyi. Nereden biliyoruz? Çünkü ondan sonraki hafta geçmiş şalteri kapanıyor. Merkür retrodan çıkıyor. Haftanın hemen başında. Yani önümüzdeki hafta bunları yaptın. Bir gün daha atla, hop, Ay Oğlak. Arada azıcık bir derece kaldı. Cuma günündeyiz. Ay Plüton kavuşumu Kova burcunda. Gördüğün gibi ne kadar muazzam bir üçgen açı var. Aha bak burada. Çok güzel bir düz T kare açı var. Ama bu olumlu bir açı. Muhteşem olumlu bir açı. Aydan Satürn'e ve Neptün'e. Çünkü ondan sonra artık bunun dönüşü yok. Orada yaptığını yaptın. Yapamadın, geçmiş olsun. Yapamadın, geçmiş olsun önümüzdeki hafta. Önümüzdeki haftanın data verileri bunun üstüne kurulu. Sonuç muhteşem, pozitif bir artı. Ama o artıyı sen oraya itebilirsen olacak. Şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar, sizin 9 numaralı ev, 10 numaralı ev ve 11 numaralı ev aktif olacak. 9 numaralı ev yaşama şeklimizdir. Hayatımızı yaşama şeklimizdir. Gezegenler zaten sizin 11, 12 ve 1 numaralı evde dizilmiş. Dışarıdan aldığın, kendi içinde yapılandırdığın ve ondan sonra inşa ettiğin noktaya doğru gidiyor. Ve 9 numaralı ev, ben ne istiyorum, hangi konumdayım, ne yapacağım ve bunu yapmak için ne yapmak zorundayım. Ay 9 numaralı ev. Haftanın başında buna karar ver. Haftanın ortasında Ay Oğlak Burcu'na geçtiği an start vermek zorundasın. Çünkü kariyer evi. Start vermek zorundasın, kariyer evi. Start verdin mi Sayın Koç?
Start verdin. Ay 11 numaralı eve geçiyor. Plüton orada. En büyük gücü oradan kullanacaksın. Dış alanda ne yapmak istiyorsan ona göre insanlarla alışverişini yap. Çünkü orası alışveriş evi. Ve aşağıdaki 4 numaralı evdeki Jüpiter'i baz alarak hareket etmen gerekiyor. Hem güvenlik evin hem de bütün olasılıklar. Alışverişi yapıyor musun? O anda kafanda ben bunu götürürsem şimdi en güvenlik alanıma. Oradan bununla neler yapabilirim? Neler yapabilirim? 1. Neler yapmak zorundayım? 2. Neler yapmak zorundayım? 2. Sana Satürn 1 numaralı evde gölge yanıyla tereddüt verecek, acaba yapabilir miyim? Acabasını geç. Yapmak zorundayım. Yapmak zorundayım. Çünkü Satürn orada sana bu zorunluluğu getirir. Yapmak zorundayım. Çünkü ben yapmazsam hiç kimse yapmayacak. Burası benim yaşam alanım. Önümüzdeki hafta bu tamam ya da devam haftası. Kişili senden, benden, ondan ülkelere kadar. Şu anda global dengeler değişiyor. Önümüzdeki hafta global dengelerin değişiminde de tamam ya da devam haftası. Mayday, Mayday. Aynen. Bol bol yorum yapın. Bol bol likelayın arkadaşlar. Sayın koçlar, söylemek zorundayım. Uranüs sizin 2 numaralı evinizde, Boğa burcunda ve son derecelerde ani kararlar vermeyin. Orada Uranüs kriz yaratır. Şimdi sayın boğalar, sizin olayınız 8 numaralı ölüm evinden başlıyor. Sahibi akreptir ama sizin haritanızda yay. Haftanın başında dış kaynaklardan besleneceksiniz. Dış kaynaklardan besleneceksiniz. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmak zorundasın. Çünkü o kaynak senin değil. O kaynağı ondan sonra kendine doğru döndürmeye başlayacaksın. Döndürmek zorundasın. Önce oraya gitmek zorundasın, başkalarının kaynağına. Ondan sonra o kaynağı alıp kendine döndürmek zorundasın. Seçeneğin yok. Matematik bu. Oradan geçecek Oğlak burcuna. Diyeceksin ki ben bu başkalarının kaynağıyla kendi alanımda ne yapmak istiyorum ve bunun için ne yapmak zorundayım? Ne istiyorum, ne zorundayım. Çünkü Satürn 12 numaralı evinde. Geçmiş şalteri kapatıp geleceği koruma altına aldırtır ve bunu yaparken de aşırı baskıcı davranabilir. Ancak Güneş, Mars ve Merkür senin 11 numaralı evinde. Bütün enerji yapacağın alışverişlerden gelecek. Dış kaynakları alacaksın. Oraya monte edip orada çoğalacaksın. Ve yavaş yavaş bağını koparmaya başlayacaksın. Bağını koparıp bir sonraki aşamaya geçiş yapacaksın. Kariyerinde yapmak zorundasın. Yoksa orada Plüton şalteri indirirdik. Yapsaydın. Aksi takdirde 12 numaralı evdeki Satürn'e arkadan sana çelme taktırırım. Çünkü 12 numaralı evin sahibi balıktır. Zodyakta balığın hareket tarzı yüzüne bir şey söyleyemez. Arkana döndüğün an çelme takar. Balığın doğadaki hareketi budur. Yapacak hiçbir şey yok sayın boğa. Ona göre hareket et. Sonuçlarına ona göre katlanacaksın. Bu mudur? Budur. Gelelim şimdilik İkizler Burcu'na. 7, 8 ve 9 numaralı ev. Plüton sizi olduğunuzdan bambaşka bir hale dönüştürmeye başlıyor. Ve ya önümüzdeki hafta bunun ilk şalteri inecek. Haftanın hemen başında ciddi işler, ciddi ilişkiler evi. Yay 7 numaralı ev. Orada atacağın her adımın geri dönüşü yok. Çünkü haftanın sonunda Plüton'dan teyit geçeceksin. Dönüş yok orada.
Hazır Güneş 10 numaralı evdeyken, Merkür 10 numaralı evde artık son geçmişin rütuşlarını kapatırken, çünkü haftaya değil ondan sonraki haftanın başında bitiyor. Haftaya yaptın. Bütün hesaplarını tamamladın. Venüs 11 numaralı eve geçti. Atacağın adım hiç olmadığı kadar sağlam olacak. Çünkü Satürn'le dip dibe gelmiş. Sen haftanın başında ciddi attığın her adımı bir sonraki gün dış kaynaklarla Oğlak Burcu'nda birleştirmeye başladığın andan itibaren göreceksin ki her şey değişmeye başlamış. En son şu cümleyi bir kurabilirsin. Ne kadar çok değişiklik oldu. Acaba eskiden kalma bir şey yapsa, bir şeyi tetiklesem mi? Hayır. Yapamazsın. Yaparsan sonuçlarına katlanırsın. Devam etmek zorundasın. Sonuçlarına katlanmak istiyorsan, bana rahat batıyor diyorsan buyur dön geriye. Ama Satürn 11 numaralı evde çat diye vurur sana. Nereye gidiyorsun? Tamam git, faturası burada. Git, faturası burada. Sıkıntı yok. Hiç ummadığın yerden arıza çıkarttıracağım. Niye? Uranüs 12 numaralı evde. Arkandan hiç tahmin etmediğin işte çelme gelecek. Tık, bitti. Yapmasaydın kardeşim. Yapmasaydın. Sana orada Jüpiter'i 2 numaralı evde bütün olasılıklarla beraber kendi değerlerini geliştirmek için bu fırsatları önüne sunuyoruz. Sen hala geçmişe mi gidiyorsun? Sen bilirsin. Gelelim yengeç burçlarına. Sayın yengeçler. 6, 7 ve 8 haftaya organizasyonları iyi kur haftanın başında Ay Yay burcundayken, çünkü organizasyonlarından bir gün sonra sabah kalkar kalkmaz Ay Oğlak Burcu'na geçtiğinde tıkır tıkır her şeyin hesabını vermeye başladığında artık onun dönüşü yok. Ama şunu aklında bulundur, o hesabın üstüne bir de dış kaynaklar eklenecek. Yani umduğundan fazlasını bulacaksın. Doğru kişiye doğru hamleyi yaparsan. Çünkü dış kaynaklar aynı zamanda rakiplerin. Kendi organizasyonun bir yanda, onlar bir yanda olacak. Ve oradan yiyebileceğin bir darbe, çünkü 8 numaralı evde Plüton var. Seni harbiden öyle bir faturayla karşılaştırır ki ömründe böyle bir fatura görmemişsindir. Çünkü Güneş 9 numaralı evde dünyanı baştan kurmana müsaade ediyor. Ve Satürn de adımı attığın her yerde 10 numaralı evde Venüs'le beraber tıkır hak etmek zorundasın. Hak ettiğini düşündüğün şeyi hak etmek zorundasın. Bunun için de ben buradayım diyor. Organizasyonlarını ona göre işlet önümüzdeki hafta. Çünkü bu haftadan sonrası yok. Merkür Retro'dan çıkıyor. Ondan sonra diğer aşamalarına geçiş yapacağız. Sayın Yengeç. Hazır 1 numaralı evinde Jüpiter varken sen bu olasılıkları, çift olasılıkları niye değerlendirmeyesin? Mantık ve matematiksel olarak 2'nin üstüne bir tane daha ekle, 3'ün üstüne de bir tane daha ekle. Bu kime stratejik olarak yaklaştığına bağlı, matematiksel olarak. Önümüzdeki haftayı kutlama haftasına doğru dönüştürmek senin elinde sayın yengeç. Bu mudur? Budur. Gelelim aslan burçlarına. Sayın aslanlar. 5, 6 ve 7 numaralı evler. Diyor ki haftanın başında ne kadar olasılığı yaratıp kafanda Yay burcuyla atağa kalkarsan o kadar avantajlı duruma düşersin. Çünkü senin asıl gücün 7 numaralı evdeki Kova burcundaki Plüton'dan geliyor. O sana orada o kadar büyük bir güç veriyor ki senin yapman gereken tek şey yaratıcılığını Ay Oğlak burcundayken
haftanın ortasında hayata döndürmek. Bunu yapmak zorundasın. Çünkü yaptığın her şey ondan sonra Plüton'un eksenine girmeye başlayacak. Eksi bir güç ama muazzam eksiği artıya dönüştüren bir güç. Bu galaksideki eksiği en sağlam artıya dönüştüren gezegendir Plüton. Eksi gibi görünür. Çünkü seni o çeker eksiyle. Eksilere bakar. Çünkü kendi eksi. Eksileri oradan ayıklar. Devam ettirir, güneşe verir. O da oradan otomatik olarak artıya dönüşür. Yani güncelleme, update. Önümüzdeki hafta bu update'e çok sağlam bir şekilde geleceksin. Üstüne bir de Güneş 8 numaralı evinde başkalarının kaynaklarından da hem kendi artıya dönüştürdüğün hem Güneş'in sana üstüne bir de başkalarının kaynaklarından kattığını ekledin üstüne. Mayday Mayday. En son bunu yaptın mı? 9 numaralı evdeki Satürn Venüs'le beraber diyor ki sen bunu hak ettin arkadaşım. Yaptıysan çünkü bu bir zorunluluk, hak ettin. Hak ettiğin bir nokta daha olabilir. Yapmadıysan da bu cezayı hak ettin. Her şartta hak ettiğini alırsın. Ama onu şimdi bizim galaksimiz gelişim üstüne kurulu. Yerinde sayan insanı sevmeyen bir galaksi. O faturayı keser, ikinci faturayı keser, üçüncü faturayı keser, dördüncü faturayı kestikten sonra şalteri indirir bizim galaksi. Sıkıntı yok. O zaman yapay zekadaki botlara dönersin. Döndürür. Ama öbür taraftan da yapay zekaya, Plüton kovaya, dijital hayata çok daha az emek sarf edebileceğin, ama bunun için de beynini geliştirmen gerekiyor, mantığını geliştirmen gerekiyor. Bunu yaptığın zaman da hiç olmadığı kadar güzel bir döneme giriş yaparsın. Her şeyden daha hızlı ve daha rahat verim alabileceğin bir sürece dönüş yaparsın. Sayın Aslan, sen bilirsin. Gelelim şimdi Başak burçlarına. 3, 4 ve 5 numaralı evler. Aşağısı düşündüklerin, güvenlik alanın ve yaratıcılığın, yapacakların. Düşündüklerini kendi kafanda garantiye aldın mı? Mantık olarak oturdu mu? Matematiksel olarak oturdu mu? Oturdu mu abi 4 numaralı evde? Oturdu. O zaman ver coşkuyu ama o coşkuyu vermek zorundasın. Acabası, şusu, busu yok. Acabası, şusu, busu yok. Çünkü sen şimdi burada vermedin mi? 8 numaralı evde Satürn rakiplerine geride kalacağın için, orada sana o hesabı kesmeye başlar. Çat diye. Hem de Venüs kavuşumunda. Ya yapacaklarını yapar. Oradan bir de Satürn'den destek alırsın. Başkalarının kaynaklarından. Borsadan, vergiden, devletten bir de oradan destek alırsın. 8 numaralı evin konusu çünkü o. Ya da orada sana hesap keserler. Şimdi ne yapacağın tamamen sana kalmış olan bir şey. Yapmak zorundasın ama illa ben fatura ödemek istiyorum diyorsan sen bilirsin. Çünkü önümüzdeki hafta 6 numaralı evinde Plüton kavuşumu var. Yapacağın her şey Plüton mıknatısı ve gücüyle daha bir üst aşamaya en güncel haliyle yükselmeye başlayacak. Ondan sonraki haftaya Satürn hesabı gelecek ama sen ondan önceki haftaya gelmeden önce bu haftayı tamamlamak zorundasın Sayın Başak. Bütün yaratıcılığını alıp kendi adına neyi inşa edip neyi hayata aktaracaksan bu hafta yapmak zorundasın onu. Başka olasılığın yok. Çünkü ondan sonra yaptığın her şey Plüton'un sarmalına kapalıp Plüton'un dönüşümüyle beraber daha bir üst aşamaya geçecek. Ve sen bunu gördükçe zaten daha da hırslanacaksın. Vay be ne oldu? Ben ne yapıyormuşum? Hak ediyorsun ama yapıyorsan hak ediyorsun. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Sayın teraziler.
Şimdi sayın teraziler, siz de kendi değerleriniz konusunda bir dakika haftaya Final Destination'a giriyorsunuz. Siz de Başaklar gibi çok güzel bir döneme evrilebileceksiniz. Ama sizin Başak burçlarından farkınız, sizin bütün yaratıcılığınızın Plüton tarafından desteklenmesi. Şuraya aldığın fikir öyle bir hale getirirsin ki kendine şaşırırsın. Plüton 5 numaralı evde kişileri ve fikirleri mıknatıs gibi çekeceksin önümüzdeki hafta. Ondan sonra bitti. Ne oldu? 6 numaralı evinde Güneş var. Yapacağın her türlü organizasyona ondan inanılmaz verim almaya başlayacaksın. Ondan sonraki haftaya zaten Merkür Retrosu sona ereceği için Achtung, diğer burçlarla aradaki fark, senin yaratıcılığın en güçlü. Plüton orada. Ve senin ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde çok önemli 2 tane gezegen var. Satürn, her ciddi attığın adama direkt Satürn imzası geliyor. Ve yanında da Venüs. Maddiyat, konfor, bilgi ve güncellenme. Aynı anda ve kalıcı olarak. Çünkü Satürn orada. Ve Neptün de destek veriyor. Herhangi bir hayalin ve bir fantazin mi var? Var. Hemen yap. Plüton'u kullan ve bizim üçlüyü kullan. Hemen yap. Ve hiçbir şekilde arkana bakma. Ki yapacağın her şey 10 numaralı evindeki Jüpiter'in zengin olasılıklarıyla beraber daha da çoğaltılacak. Mayday Mayday sayın terazi. Önümüzdeki hafta sizin için çok avantajlı bir hafta. Çünkü ondan sonraki hafta dananın kuyruğu kopuyor. Ondan sonraki hafta dananın kuyruğu kopacak. Ama önümüzdeki hafta bu hazırlığı yapmak zorundasın. Bu mudur? Budur sayın terazi. Gelelim akrep burçlarına. Sayın akrepler. Şu anda 1 numaralı evi yaşıyorsunuz. Hafta pazartesi de 1 numaralı ev. Bütün olasılıkları değerlendiriyor musunuz sayın akrepler? Değerlendiriyorsanız haftanın hemen başında değerler evi, düşünce evi, geliştirme evi, ondan sonra güvenlik alanın. Orada her şeyi toparlayacaksın. Plütonlarda en güçlü yerinde 4 numaralı ev. Aynen 4 numaralı ev. Şimdi şu anda olasılıkları değerlendir, gözden geçiriyor musun? Geçiriyorum. Ondan sonra haftanın hemen başında pazartesi öğleden sonra Yay burcuna geçecek. Değerler evine. Ver coşkuyu sayın akrep. Ver coşkuyu, ilerle. Ondan sonra ilerlediğin ve eline geçen her şeyi daha eline alır almaz, hatta karşıda gidiyorsun almaya mı? Daha alırken ben bununla ne yapabilirim? Çünkü 3 numaralı ev. Oraya geçiş yapacaksın. Ben bununla ne yapabilirim? Bunu nasıl hayatıma aktarabilirim? Dediğin an 9 numaralı evdeki Jüpiter sana bütün olasılıkları yağdırmaya başlayacak. Bana mı sordun? Al. Jüpiter bütün olasılıkları sunmaya başlayacak. Ve sen de o olasılıkları haftanın sonunda Ay Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçtiğinde 4 numaralı evde Plüton'da evde her şeyi böyle tıkır tıkır somutlaştıracaksın kafanda. Bu senin önümüzdeki hafta oldukça yoğun bir düşünme ve inşa etme haftan burada. Ve tık diye bir ses gelecek. Ne oldu? Bitti. Bitti mi? Bitti. Başla o zaman. Ondan sonraki hafta. Ama bu hafta bu tamamlanmaları yaşayıp her şeyi oturtacaksın yerine. Oturttuktan sonra vereceksin coşkuyu ama. Bu hafta coşkuyu vermeye kalkarsan çok beklersin. Olmaz bu hafta. Gelelim şimdi uçan psikolojiklere. Sayın yaylar. 1 numaralı ev
2 numaralı ev, 3 numaralı ev. Çık, keşfet, bul, yap, işlet, geliştir. Çık, keşfet, bul, bulduğunu al, işle, işlediğin şeyi geliştir. Geliştir ki, hem de öyle bir geliştirecek ki o kadar. Şimdi önce Satürn 5 numaralı evde. Adam gibi geliştir diyecek, bir şeyi geliştir. Bir şey yapacaksa 5 numaralı evde, çünkü Plüton Satürn orada, Venüs orada, Neptün orada. 5 numaralı evin konusu ne? Flörtler, yaratıcılıkla gelişim. Ondan sonra evcil hayvanlar ve çocuklar. Neyle ilgileniyorsan adam gibi ilgilen diyecek. Gerçekten ilgilen. Satürn orada çünkü. Venüs de oraya sana birçok olasılık getirecek. Gerek kişi, gerek konfor alanı oraya yağdıracak. Bütün yaratıcılık alanı. İşte sen şimdi çıktın ya keşfetmeye. Onlar orada bekliyor. Hala uğruyorlar oğlum. İşimiz var, gel. Tamam, geliyorum. Bunu çık şimdi kendi yaratıcılığınla beraber gerçekten geliştir. Gölge yanına daha sonra hallederiz dediğin her şey sana fatura olarak geri dönecek, söyleyeyim şimdi. Ve kendi kafana göre yarattığın ve yaşamak istediğin her şeylere Satürn diyecek ki dur, benim şartlarımda yapabilirsin ancak. Benim şartlarımda yapmak zorundasın. Kendi şartlarında yapamazsın. Yapmaya kalkarsan sana bedelini ödetirim. O yüzden haftanın ortasına geldikten sonra o değerlerini nasıl geliştireceğini, kendini nasıl geliştireceğini, nasıl Satürn'e ayak uyduracağını düşünmen gerekiyor. Satürn sana ayak uydurmaz. Çünkü en son Ay Kova burcuna geçtiğinde Plüton'un sana şurası resmen kendi kendini yersin. Niye? Çünkü Plüton 3 numaralı evde senin bütün son kullanma tarihi geçmiş bütün düşüncelerini öldürüp yenilerini yarattırmak isteyecek ve buna dair olayları getirecek. Başım ağrıyor, migrenim tuttu, şu oldu, ben çatlayacak gibiyim, çevremden de baskı geliyor. Çünkü 3 numaralı evin konusu ne? Yakın çevre, kardeşler ve düşündüklerini hayata aktarma. Atacağın her adımda dınk, önce Plüton sonra Satürn. Hapishane gibi. Yay için böyle, çünkü hapishane gibi. Yapacak bir şey yok. Ya kendini geliştirirsin ya da o hapishanede takılı kalırsın. O senin yarattığın bir hapishane. Onu Plüton Satürn yaratmıyor. Onlar senin düşüncelerin. Ama Plüton onları ve Satürn onları geçin yani beni niye buraya kapattınız? Kimse seni hiçbir yere kapatmadı. Bunlar senin düşüncelerin. Senin kuralların, senin tabuların. Sen kendini geliştirdiğinde, sen kendini geliştirdikçe bunların inceldiğini ve yok olduğunu göreceksin. Mayday, mayday. Gelelim Oğlak burçlarına. Gölgelerin gücü adına. Achtung. Sayın Oğlaklar, 12 numaralı ev, 1 numaralı ev, 2 numaralı ev. Yeme de yanında yat. 12 numaralı ev, geçmiş şalterin artık sona erdiği. Buram buram naftalin kokusunun geldiği. Buram buram naftalin kokusunun geldiği ve artık orayı kapatman gerekti. Ne oldu? Bir sirke mi döksek? Ya, yapacak bir şey yok ya. Boş ver. Tamamladın mı kardeşim? Tamamladım. Yardır ya. Ne işin var? Ama bir sıkıntı çıkmasın. Oradaki en büyük sıkıntı sensin Oğlak. Allah Allah. Ayıp denen bir şey var ya. Aynen. Bunu kapatmak zorundasın bu hafta. Biraz daha zamana mı bıraksak? Tamam. Biz de seni zamana bırakırız. Hatta zaman aşımından buharlaşırsın Sayın Oğlak. Sen takıl orada, sıkıntı yok. Faturayı sen ödeyeceksin sonuçta. Aynen. Net. Niye? Çünkü senin 4 numaralı evinde kendi yönetici gezegenin sana ceza kesmek ya da ödül vermek için bekliyor. Ve Venüs'ü de aldı yanına. Daha önceki yarattığın her şeyi de parçalarım. Sıkıntı yok. Şimdi bak, Plüton 2 numaralı evde, yönetici sensin. Sen yönetemiyorsan yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. O şalteri kapattın mı döneceksin yoluna
bir numaralı ev. Ay Oğlak. Pardon Ay Oğlak aynen bir numaralı ev. Bütün zengin olasılıklar önünde. Yardır. Ya ilerle. Haftanın sonunda Ay Plüton'da o ilerlediğin, kapattığın, indirdiğin şalter, elinde kalan ganimet, o şahit geçmişten elinde kalan ganimet ve yine alan yeni ganimetler ve yeni olasılıklar. Matematiksel olarak şart olmak zorunda orada o. Orada onları bul, eve getir, Plüton'la bütünleştir, yönetmeye başla ve önümüzdeki haftanın başında ver coşkuyu. Sende Satürn 4 numaralı Satürn Venüs garantin var. Kardeşim ona göre hareket et. Sen 5 numaralı evdeki Uranüs'ün ani libidosal sıçramalarınla dınk 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 geçmişe sürekli olarak gidersen daha çok gidersin. Çünkü Uranüs 5 numaralı evde ani flörtler verir. Çocuklarla ilgili ani krizler verir. Ve evcil hayvanlarla ani olaylar verir. Sen onlara takılırsan önümüzdeki hafta orada. Çok bekleriz biz seni o zaman. Yapacak hiçbir şey yok. Yani olsa dükkan senin. Aynen. Şimdi gelelim kovalara. 11 numaralı ev, 12 numaralı ev ve ver coşkuyu. Aynen. Şimdi Güneş nerede? 2 numaralı evde yeşertiyor kovanın bütün değerlerini. Değerlerin üstüne gitti mi kova, bütün enerji oradan gelecek. Zaten 1 numaralı evdeki Plüton'un çekim gücü her şeyi halletmesini sağlıyor. Önümüzdeki hafta 11 numaralı evde dışarıdan abi sen toplayacağını, aynen toplayacağını 12 numaralı eve Oğlak Burcu'na geldiğinde bütün hasılatı çıkar önüne, tıkır tıkır işte işlemek zorundasın. Bunu yaparken 3 numaralı evdeki Satürn ve Venüs'ün sana verdiği bütün zihinsel avantajları kullan. Aynen. Yakın çevrenle beraber. Hepsini kullan. İçine işlesin böyle. Bütün geçmiş hesaplaşmalarını bitir. Çünkü önümüzdeki haftanın sonunda Ay Kova burcuna geçtiğinde haftanın başında yeni bir sen doğacak. Önümüzdeki hafta geçmiş senle vedalaş. Geçmiş senle vedalaş. Ve bunun için de önce alman gerekenleri al ve ondan sonra yeni düzenin için harekete geç. Mayday, mayday. Ve hiç kimseye ne vicdan, ne bir iyilik, hiçbir şey Satürn 3 numaralı evde affetmez diye bir numaralı evdeki Plüton zaten affetmez. Seni yıkamazlar da sen kendini yıktırmazsan hiçbir şey olmaz Sayın Kova. Çünkü önümüzdeki haftanın sonuna kadar öyle ciddi bir ay kavuşumu yok. Ay gezegen kavuşumu yok. O yüzden hazırlık aşamasını yapacaksın. Çünkü ondan sonraki hafta kimlerle buluşuyoruz kimlerle sorma. Bütün gezegenler orada. Önümüzdeki hafta bunu baz alarak hareket et. Gelelim balık burçlarına. Sayın balıklar 10 numaralı ev, 11 numaralı ev, 12 numaralı ev. Kendi değerler evinde Satürn, Venüs de oraya giriş yaptı 2 numaralı eve. Kendi değerlerin için tamamen hunharca bir mücadeleye gireceksin. Plüton 12 numaralı evde burada seni iç dünyandan zaten dönüştürmeye devam edecek. Önümüzdeki hafta ay oraya doğru gitmeye 12 numaralı eve doğru gitmeye başladıkça sen alacaklarının hepsini önümüzdeki hafta toparlamak zorundasın. Zorundasın. Ay Oğlak'tayken. Uğraşamam. Yok şu, yok bu, yok ben çıkmak istemiyorum. Yok. Çünkü senin 2 numaralı evinde Satürn var. Sen kendi değerlerine değer vermiyorsan Satürn sana öyle bir hesap keser ki geldiğinde hiçbir şey kalmamış olur. Net. O yüzden kariyerine haftanın başında son rötuşları tamamlayıp alacaklarını mutlaka toparlaman gerekiyor.
Çünkü o alacaklarını, toparladığın alacaklarınla ondan sonraki hafta harekete geçeceksin. Elinde bir şey yoksa nereye harekete geçiyorsun? Aynen. Nereye harekete geçiyorsun ondan sonra? Geçmek zorundasın. Çünkü önümüzdeki haftadan sonra ay balığa bir geçecek. Eski ekonomik durum aribelerçi. Çünkü önümüzdeki hafta şalter iniyor. O alacaklarını almak zorundasın sayın balık. Çünkü yeni döneme giriş yapıyoruz. Haftaya bitiyor artık. Bitti. O yüzden hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın sayın balık. Bu budur. Budur. Net. Arkadaşlar benden bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.